Ben olsam hangi telefonu alırdım serisinin yeni bir videosundan herkese merhaba dostlar. Yine oldukça faydalı ve bilgilendirici bir video olacak. Bu serinin devamı için videoyu beğenmeniz ve abone olup bildirimleri açmanız gerçekten önemli. Yani iPhone'lar ve Samsung telefonlar için bu serinin devamı tamamıyla size bağlı. Şimdi videoya geçersek burada sizlerle beraber Xiaomi tarafında bütün alt markalar dahil olmak üzere yani Poco ve Redmi serisi de dahil olarak şu an için alınabilecek en mantıklı fiyat performans telefonları kısaca inceleyeceğiz. Ardından değerlendirme bölümünde de tek tek cihazlarla ilgili yorumları da yapacağım. Ayrıca listedeki telefonların incelemeleri ve bazılarının da uzun kullanım testleri bulunuyor. Onları da cihazlara değinirken kartlar kısmına koyacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Şunu da hatırlatayım. Bu videoda herhangi bir bütçe sınırımız yok. Yani olabilecek en düşük bütçeden en yüksek bütçeye doğru gideceğiz. Öncelikle Redmi 9C, Redmi 9A, Redmi 8A gibi gerçekten giriş seviyesinin en alt modellerine kesinlikle yer vermedim. Çoğu noktada bizi yarı yolda bırakabiliyor. Bu cihazların ömrünün de en fazla 1-2 yıl olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bu cihazlar bu listede yok. Listemizin ilk sırasında 4000 TL'nin biraz altında olan Xiaomi tarafında da uygun fiyatına rağmen bence en iyi cihazlardan biriyle gelin başlayalım. Redmi Note 8'e dışarıdan baktığımız zaman neredeyse 3 yıllık bir cihaz olmasına rağmen halen güncel bir tasarımla karşılaştığımızı söyleyebilirim. Malzeme yapısı olarak da fiyatına göre hiç fena değil. Arka kapağımızda cam, çerçevelerde de metalik görünümlü plastik bir yapıya yer verilmiş. 6.3 inçlik IPS bir panele sahip olan Full HD Plus 409 ppi piksel yoğunluğuyla karşımıza çıkan bu ekranda damla çentik tasarımı da kullanılmış. Görsel deneyim açısından bu ekran boyutu biraz küçük olduğundan dolayı da piksel yoğunluğu olarak daha iyi seviyede. Bu sayede de keskinlik açısından gayet başarılı. Şimdi donanım tarafına geçtiğim zaman Snapdragon'un 665 işlemcisi Redmi Note 8'de kullanılmışken bu işlemcimiz 11 nanometre mimariye sahip. Oyun performansı olarak da PUBG'de akıcı grafiklerde 30 FPS'te sabit bir oyun deneyimi veriyor. 4000 mAh'lik bir batarya ve 18 Watt'lık hızlı şarj desteği Redmi Note 8'de bulunurken kutu içeriğimizden de hızlı şarj destekli adaptörümüz çıkıyor. Batarya performansı olarak 7-8 saat civarında ekran sürelerini günlük bir kullanımda rahatlıkla alabiliyoruz. RAM ve depolama alanı olarak da 4 ve 6 GB RAM'ler, 64 ve 128 GB'lık iki farklı seçeneği de bulunuyor. Depolama biçimimizde UFS 2.1, ana kameramızda 48 megapiksellik f1.75 diyaframlı Samsung'un ISOCELL Bright GM1 sensörü kullanılmış. Dostlar, ana kamerada dönemine göre çok iddialı bir sensörün kullanıldığını söyleyeyim. Yardımcı kameraları da şu anda ekranda görüyorsunuz. Işık yeterli olduğunda güzel çekimler yapabiliyoruz. Ana kamera gerçekten çok başarılı. Yardımcı kameralarda fiyatına oranla iyi diyebilirim. Video kısmında da arka kameramızla 4K 30 FPS çekim yapabiliyoruz ama elektronik sabitleyicimiz sadece Full HD 30 karede çalışıyor. Video konusunda fiyatının hakkını veriyor diyebilirim. Note 8'in genel kamera performansı bu cihazı halen alınası yapan detaylardan diyebilirim. Yazılım kısmında da Android 9'la çıkan Redmi Note 8 Android 11 güncellemesini almışken MIUI 12.5'i de aldığını belirteyim ve buna rağmen cihazımızda bir yavaşlama sorunu olmadı. Halen akıcı bir şekilde çalışabiliyor. Şimdi listemizin ikinci sırasına geldiğimiz zaman Redmi Note N'te 6.43 inç boyutunda 1080'e 2400 Full HD Plus 409 ppi piksel yoğunluğuna sahip AMOLED bir panel kullanılmış ve 1100 nite varan maksimum parlaklığı da kesinlikle yeterli seviyede diyebilirim. Note N'in donanım kısmında MediaTek'in oyunculara özel geliştirdiği Helio G95 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemcimizle birlikte Note N PUBG'de akıcı ve dengeli grafiklerde 60 FPS, HD ve HDR grafiklerde de 40-45 FPS arasında akıcı bir oyun deneyimi sağlıyor. Bu telefon özellikle hem ekran kalitesi olarak üst düzey beklentileri olanların hem de oyun tarafında yüksek performans isteyenlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir model. Bunun yanında telefonumuzda 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı da bulunuyor. Kamera kısmında 64 megapiksel f1.79 diyafram açıklığında güzel bir ana kamera kullanılmış. İkinci kameramız 8 megapiksel f2.2 ultra geniş açı. Üçüncü ve dördüncü kameralarımızda 2 megapiksel f2.4 makro ve derinlik algılama kameraları. Note N'in ön kısmında ise 13 megapiksel f2.45 diyaframla gelen yine HDR ve yapay zeka desteğini bünyesinde barındıran güzel bir kamera bizleri karşılıyor.
sağlıyor. Arka kamerayla 4K 30 FPS'te, ön kamerayla ise Full HD 30 FPS videolar çekebiliyoruz. Redmi Note S'te 5000 mAh'lik bir batarya ve 33 Watt hızlı şarj desteği bizlere sunuluyor. Android 11 ve MIUI 12.5 ile kutudan çıkan Note S 8.29 mm'lik kalınlığa ve 178 gramlık bir ağırlığa sahip. Buna ek olarak stereo hoparlörleri bünyesinde barındıran telefonun IP53 sertifikasıyla suya ve toza karşı da korunduğunu söyleyeyim. Note 10 Pro ekran konusunda listenin en iyi cihazlarından biri diyebilirim. 6.67 inç boyutunda 1080x2400 Full HD Plus çözünürlük sunan bu ekran 120 Hz tazeleme ve 240 Hz dokunma hassasiyetini bünyesinde barındırıyor. Parlaklık oranı olarak amiral gemisi düzeyinde 1200 nite varan oldukça yüksek bir parlaklığa ulaşabiliyor. Donanım konusunda cihaz gücünü Snapdragon 732 işlemcisinden alıyor. Redmi Note 10 Pro depolama alanı olarak yalnızca 128 GB'lık depolama alanıyla geliyor ve bizlere 6 ve 8 GB'lık iki farklı konfigürasyonun sunulduğunu belirtelim. Ana kamerasında 108 megapiksel f1.9 diyafram açıklığında 6 elementli lense, HDR ve yapay zeka desteğine sahip kaliteli bir sensör kullanılmış. Note 10 Pro'nun ikinci kamerasına baktığımızda 8 megapiksel f2.2 ekstra geniş açı, 3. kamera 5 megapiksel f2.4 makro çekim ve son olarak 4. kameramızda 2 megapiksel f2.4 portre fotoğraflar için derinlik algılama kamerası. 4K 30 FPS ve 1080p 60 FPS desteğini bünyesinde barındırıyor. Ayrıca AIS desteğimiz de cihazımızda mevcut ancak yalnızca 1080p 30 FPS'te AIS destekli videolar çekebiliyoruz. 5020 mAh'lik büyük bir bataryaya sahip olan Redmi Note 10 Pro güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özelliğini görüyoruz. Stereo hoparlörlere sahip olan Note 10 Pro suya ve toza karşı ise IP53 sertifikası ile korunuyor. Mionte 6.67 inç boyutunda Full HD Plus çözünürlük sunan ve segmentinin en akıcı ekranıyla karşılaşıyoruz. Burada 144 Hz tazeleme hızı sunan HDR10 ve DCI-P3 geniş renk uzayı destekli IPS LCD bir panel önümüze çıkıyor. Bu ekranın IPS olması sizi kesinlikle korkutmasın çünkü burada kullanılan panelin kalitesi gerçekten üst seviyede diyebilirim. Mionte'nin donanım kısmına geçtiğimizde Snapdragon 865'i görüyoruz. Bu fiyat bandında 90 FPS desteğini veren tek cihaz diyebilirim ve bu değerler sadece kağıt üstünde değil, oyun deneyimi olarak da bize 60 FPS'te stabil bir oyun deneyimi yaşatırken 90 FPS'te ise yoğun patlama sahnelerinde ve kalabalık ortamlarda FPS değerlerimizde 80 FPS'lere kadar bazen düşüş yaşayabiliyoruz ancak bu oyun deneyimimizi çok da kötü yönde etkilemiyor. Ekranımız 144 Hz olduğundan gerçekten şahane bir oyun deneyimi yaşattığını söyleyebilirim. Mionte'de 64 megapiksel f1.89 diyafram açıklığında 6 elementli lense sahip olan Sony IMX682 sensörüne yer verilmiş. İkinci kamera 13 megapiksel f2.2 ekstra geniş açı, 3. kameramızda ise 5 megapiksellik f2.4 makro çekim kamerası kullanılmış. Fotoğraf çekim kalitesi konusunda Mionte renkleri doğru bir şekilde verebilmesi ve kontrast oranları açısından gayet başarılı. Makro kamera noktasında rakiplerinin biraz gerisinde kalıyor ancak ana kamera ve ultra geniş açı kamerasıyla başarılı işler çıkardığını belirteyim. Video tarafında cihazımız 8K'da 30 FPS, 4K ve 1080p'de de 60 FPS video çekim imkanı sağlıyor. Cihazımızın ön kamerasına geçtiğimizde 20 megapiksel f2.2 diyaframa sahip olan Samsung'un 5 elementli bir sensörüyle karşılaşıyoruz. Bu kamera ise video tarafında 1080p 30 FPS'te video çekim imkanını bize veriyor. 5000 mAh'lik bir bataryayı ve 33 Watt'lık hızlı şarj desteğini görüyoruz. Batarya performansı olarak bir günü yoğun kullanımlarda da çok rahatlıkla çıkarıyor. Xiaomi 12T'ye baktığımız zaman güncel ve biraz daha üst seviye bir cihaz olduğunu bize hissettirirken arka kapağımızda cam, çerçevelerde plastik bir yapıyla karşılaşıyoruz. Hoparlör tarafında da Xiaomi 12T'de stereo çift hoparlör sistemini görüyoruz. 6.67 inç AMOLED 120 Hz tazeleme hızına sahip Full HD Plus çözünürlüğünde gerçekten her kullanıcının beklentilerini fazlasıyla karşılayabilecek üst düzey bir ekranla geliyor. İster video izleyin, ister oyun oynayın, bu ekranın vermiş olduğu deneyimden hem tepkisellik olarak hem de görsel deneyim açısından fazlasıyla memnun kalacaksınız. Yonga seti tarafına baktığımızda da MediaTek'in en güçlü serilerinden Dimensity 8100 işlemcisini görüyoruz. 8 GB'lık RAM ile birlikte geliyor. Performans açısından Android tarafındaki en iyi işlemcilerden diyebilirim. Oyunlarda en üst ayarlarda 60 FPS sabit stabil bir oyun performansı alabiliyoruz. Her türlü kullanım içinde bu işlemcinin gayet tepkisel, hızlı bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Kamera tarafına baktığımızda ana kamera 108 megapiksel f1.7 diyaframa sahipken Samsung'un ISOCELL HM6 sensörü burada kullanılmış. Yardımcı kameralar
var. Klasik olarak 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksel makro çekim kamerası. Kamera açısından eksileri olsa da genel deneyimiyle bu fiyat bandında ideal diyebilirim. 5000 mAh batarya ve 120 Watt hızlı şarj desteği bulunurken batarya konusunda bu cihaz hiçbir şekilde bir problem yaşatmayacaktır. Yazılım olarak da Xiaomi 12T, MIUI 13 ve Android 12 ile geliyor. 3 yıl boyunca güncellemeleri alacağını da söyleyeyim. Suya ve toza karşı dayanıklılığının olduğunu da belirtmişken Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 ve 5G desteğini görebiliyoruz. Dostlar, şimdi tüm telefonlarla ilgili genel bir değerlendirme yapıp özet geçecek olursak öncelikle Redmi Note 8 en uygun fiyatta olarak Xiaomi tarafında alınabilecek en mantıklı telefon diyebilirim. Bunun en büyük sebebi de kamera tarafında bu fiyat bandında hiçbir cihazda göremediğimiz 4K 30 FPS desteği ve gerçekten kaliteli bir sensörün burada kullanılmış olması. Bunun haricinde ekran tarafında da bir o kadar başarılı bir cihaz. Baktığım zaman Redmi Note 8 uygun fiyatta olarak alınabilecek hem kamera hem performans hem de ekran kalitesiyle en dengeli cihazlardan biri. Bir üst segmente çıktığımızda 5000 ile 7000 TL aralığında Redmi Note 10S'i görebiliyoruz. Açıkçası bu fiyat bandında sadece Xiaomi tarafında değil genel telefon piyasasını düşündüğümde de fiyat performans şampiyonu diyebilirim. Tasarımı, kamerası, özellikle de performansıyla bu fiyat bandında en iyi tercihlerden biri. Oyun için bir telefon almayı düşünüyorsanız da uygun fiyatta olarak Redmi Note 10S almanız çok mantıklı olacaktır. Redmi Note 10 Pro'da son zamanlarda fiyatının düşmesiyle birlikte 10.000 TL altında önerebileceğim tek Xiaomi telefon diyebilirim. Burada Redmi Note 11 Pro, Note 11 Pro 5G gibi cihazları hiçbir şekilde önermiyorum. Onun yerine Note 10 Pro almak her açıdan çok daha mantıklı olacaktır. Hem işlemci hem kamera yönünde Note 10 Pro'nun çok daha başarılı olduğunu söyleyeyim. 10.000 TL'nin biraz üstüne çıktığımızda Xiaomi Mi 10T'yi görebiliyoruz. Xiaomi Mi 10T'ye baktığımız zaman Snapdragon 865 gibi eski nesil ancak gerçekten hem verimli hem de oldukça performanslı bir işlemciyle karşılaşıyoruz. Amiral gemisi segmentindeki en başarılı işlemcilerden biri Mi 10T'de kullanılmış. Bunun dışında ana kamera performansıyla da oldukça iddialı bir cihaz. 144 Hz IPS ekranı 90 FPS'te akıcı bir şekilde PUBG'yi oynatabilmesiyle beraber de oyuncular için de Xiaomi Mi 10T gayet uygun bir cihaz. Açıkçası artık Xiaomi 11T'yi önermiyorum. Çünkü bildiğiniz gibi yurt dışından telefon almak epey zorlaştı. Eğer yurt dışı bir şekilde alacaksanız, uygun fiyatlara bulduysanız ve e-mail ile ilgili bir problem yaşamayacağınızı düşünüyorsanız alın derim. Bunun haricinde garantili olarak artık önerebileceğim bir telefon değil. Çünkü fiyatlarına baktığımda 15.000 TL 800 Euro bandında şu anda 11T'yi alabiliyoruz. Ancak 12T'ye baktığımızda 12T'nin fiyatının bayağı düştüğünü söyleyeyim. Şu anda neredeyse 11T ile başa baş bir konuma geldi. 15.700 TL civarında Xiaomi 12T'yi alabiliyoruz. Bu fiyatıyla 12T 11T'ye göre kamera, performans ve batarya anlamında net şekilde önde. Kesinlikle bu bütçelerle Xiaomi 12T almanın çok daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Özellikle bir Xiaomi telefon alacağım diyorsanız 12T Pro'yu da 20.000 TL bantlarında tercih edebilirsiniz. Fakat ben 12T'nin genel olarak her ihtiyacınızı rahatlıkla karşılayacağını düşünüyorum. Bence 12T'den sonra bütçeyi çok da yukarı çıkarmaya gerek yok. Dostlar, şimdi genel bir toparlayacak olursak gerçek anlamda fiyat aralıklarına göre ben olsam hangi telefonu alırdım dediğim tüm telefonlara yer vermeye çalıştım. Bu cihazlardan herhangi birini aldığınızda sizi uzun yıllar idare edecektir. Son olarak da listedeki favorilerimden bahsedersem Redmi Note 10S ve Xiaomi 12T bu listedeki favori cihazlarımdan diyebilirim. Sizin listede olması gerekiyordu dediğiniz bir Xiaomi telefon varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Bana destek vermek, bu serinin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.